Nasıl bakıyorsunuz sesiniz hocam? Bu 50 sene nasıl bu sese ihtimam gösterdiniz? Özel yaptığınız bir şeyler Kendime var iyi mı? bakıyorum. Sesimin nerede olduğunu zaten tespit işte tıbba göre öğrendik. Oradan çıkıyor ama kendimize yani zaten ben bir tıp aliminden işitmiştim. Ses telini istisnai bir varlık olarak kabul edeceksiniz Allah'ın. Onu sadece Allah koruyor. Ve bütün vücutta herhangi bir yeriniz acıdığı zaman hücreler onu tamire gidiyor. Ses teli istisna diyor. Onun tamiri yok. Tamiri. Vücutunuzu tamir edeceksiniz. Vücutunuzu koruyacaksınız. Ses de etkilenmiyor. Etkilemiyor. Eğer vücutunuz, kafanız normal değilse, sinirliseniz ses de sinirli. Kesinlikle. Çünkü sinir o. Evet, evet. Sinir bir damar gibi bir şey, ince bir damar yani. Ve bu siz etkilendiğiniz zaman moraliniz bozuksa ses de bozuk. Aynen öyle. Evet. Şimdi okuma bir aşk meselesidir. Evet. Bir meşk meselesidir. Bir şeyi kulağınız varsa duyuyorsunuz. Doğru. Bu meşktir. Aşk da onu yansıtandır. Doğru. Gönül meselesi bu. Gönlünüze nasıl geldi? O hoş olduğunuz, mutlu olduğunuz şeyi kulağınızda artık kaydedersiniz beyninize. Onu kullanırsınız. Kesinlikle. Bende bu fazla. Yani ben kulağım sağlam olduğu için duyduklarımı hep kaydetmişim beynime. Ezberleyerek. Tabii. İki, bir kasideyi okuyacaksam Evet. alırım onu, birkaç gün bakarım, okurum. Hiç ezberlemedim, okurum onu. Okurken bakarım ki ezberlemişim yani. Ama nokta ve virgülüne dikkat ederim. Evet. Nerede duracağım? Elbette Nerede tabii. nefes alacağım? Benim mesela mevlüt okurum ben, bazen arkadaşlar grup halinde derler ki hocam ya senin ne söylediğini anladık, arkadaşlar yuvarlıyor der. Ya evet. Anlaşılır o. Köylü vatandaş dinliyor onu yani. Doğru. Kulak meselesi bu. Doğru, doğru. Şimdi benim en büyük meselem söylediğimi karşıya anlatabilmektir. Bir de ezberletebilmektir. Ezberletebilmek çok başka bir Tabii, şey hocam. yani ben konuşurken hiç olmazsa bunun 1/5'ine alsa Yeter diyorsun. yeter. Manevi açıdan. Şimdi birincisi bu. Mevlüt okurken mesela mevlüt okuyorlar. Evet. Allah adın zikredelim evvela. Burada evveli vurgu yapmak gerekiyor. Evvela vacip oldur cümle işte her kula. Burada tek tek her kula, tek tek kullara, herkese ama sizi ayırıyorsunuz. Her kula Allah adın her kim ol evvelana her işi asan eder Allah'ana Allah adım olsa her işin önü herkese biter olmaya anın sonu. Şimdi sabaha gittik ya. Evet. Bu sabah okunur ya bu. Evet. Bir kez Allah. Şimdi bu Allah müstakil varlık. Burada Hiç bağımlı nefes yok. alıyorsunuz, bir duruyorsunuz. Tek. Bir kez Allah diyse aşkı ile lisan dökülür cümle günah misli yazan İsmi pakin pak olur zikreyleyen her murada erişür Allah diyen. Buyur. Öyle bir harfleri söylüyorsunuz ki herkes Anlayacak anlıyor. Bravo. O bir tane bakın H harfi, Evet. Allah Ne kadar- lafzındaki Tabii, H harfi. H harfi
ya da sondaki o N harfleri hiç bir tanesini anlamamazlık Yok. yapamazsınız yani. Muhteşem. Hepsi de tek tek Tabii. tane tane dinliyorsunuz. Aşk ile gel. Şimdi gel. İmdi Allah diyelim. Allah diyelim olmaz. Allah duruyorsun. Virgül var. Derd ile gözyaşı ile ah gidelim. Ola kim rahmet kıla ol padişah, ol rahim, ol kerim, ol ilah. Değil mi ya? Hocam muhteşem. Bak şimdi çok önemli burası. Evet. Birdir ol. Burada duruyoruz. Nefes alıyoruz yani. Birliğine şek yoktur. Birdir Allah. Şek, şüphe yok. Andan artık. Birdir Allah. Ha. Birdir Allah. Andan artık Tanrı yok. Burada Evet. basıyoruz. Nasıl o harfler öyle bir güçlü geliyor ki tam anlattığınız gibi. Birdir ol, birliğine şek yoktur. Gerçi yanlış söyleyenler çoktur. Cümle alem yok iken ol var idi. Birliğine cümle ikrar eyledi. Cümle herkes onun birliğini ikrarlar. Karciğer makamının tüm özelliklerini dinliyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Tam bir karşı. Şimdi bu bizde karciğer makamı hocamız öyle derdi bize. Kimdi hocam? Allah rahmet eylesin. Kur'an hocamız Ahmet Tızal Hoca Efendi. Musiki şinas değildi ama kulağı sağlam adam. Makamlar, ana makamları biliyordu. Biz de ondan öğrendik. Sonra üstadlarla malum 40 sene hayatımız var Ahmet Hatipoğlu ile. Şimdi hiçbir hoca bana musikiyi böyle tam manasıyla öğretmek istemedi. Hocam derdi ki ne olur buna fazla makam öğretmeyin yani müzik öğretmeyin. Teknik neden olarak öğretmeyin der. Teknik olarak öğretmeyin. Çünkü tabiiliği bozulur bunun. Sizin doğal okumanız. Sonradan tabii sonradan öğrendim. Ha şimdi şöyle bir şey. Neyse işte bu Mevlid'den bahsettik. Evet evet. Her ne olursa olsun herkes bunu böyle okumalıdır. Yani kalıpları iyi ölçmelidir. Sesle aklını iyi kullanmalıdır. Ve Mevlid'in şiirsel akışını bozmamalıdır. Doğru. Kafiyesi dursa durdur. Birisi gibi der, birisi gibi dir olmaz yani. Evet. Kafiyeler böyle bozulmayacak. Kulağa hoş gelsin. Müzik şiirin ana çerçevesidir yani. Şiiri boş okursanız dinler geçersiniz ama müziğe koyduğunuz zaman beste diyoruz ona zaten. O besleyecek yani. Şarkıyı besleyecek. Kesinlikle hocam. Beste yapıyoruz. Aldığımız şiiri besteliyse bestesine riayet edeceğiz. Yorum Onun- yapmayacağız çok. Yorum tabii. Kendimizden bir şey katamayız. Katacaksak da ona ne diyorlar? Yorum diyorlar. Yorum diyorlar. Yorum. Neler diyorlar ki? Keriz diyorlar. Evet. Keriz diyorlar. Ama tabii bu dolduruyorlar. aşk. Tabii. Önce aşka girmek lazım. Aşk sofrasına, aşk yerine, noktasına gelmek Önce lazım. severek yapmak. Ha, tabii o zaman zaten hiç bozulmasın, detone olmasın yani. Kendini kaybetmişsin orada. Doğru, doğru, haklısın Düzen hocam. yok, denge yok. Okurken Orada hep siz yukarıdasındır. Kendinizi kaybediyorsunuz. Tabii. Orada artık hüdayi nabit denir buna.
Allah'ın vergisi. Evet. Orada kurallar Allah'a aittir. Siz devreden çıkarsınız. Aşk sofrasında zehir değilseniz o size şifa olur. Yani biraz ağır oldu ama Yok hocam. yani aşk sofrasındaki da hiçbir acı olmaz. Hepsi tatlıdır. Önce oraya girmek lazım. Meşk aşktan sonra gelir. Aşkınızı meşke karıştırdığınız zaman da var olan zaten tabiatında vardır. O bakımdan ya güzel yansır karşıya. Sesi